Clive Barker'ın Cehennemlik Yürek adlı hikayesi, baş karakter Frank Cotton'un sınırsız haz arayışıyla başlar. Frank, hayatın sıradan zevklerinden tatmin olamayan, sürekli daha fazlasını isteyen biridir. Onun için haz, her şeyden ötededir ve bu arayış, onu bir gün efsanevi Le Marchand'ın kutusuna yönlendirir. Rivayetlere göre bu gizemli kutu onu açan kişiye tarif edilemez hazlar sunmakta ve onları başka bir boyuta taşımaktadır. Frank, kutuyu büyük bir merak ve heyecanla açar. Kutunun içinden gelen ve onu başka bir dünyaya götüren bu karanlık güçlerin sınır tanımayan hazlarla dolu bir cennet sunmasını beklerken, karşılaştığı şey çok daha korkunçtur. Kutunun açılmasıyla ortaya çıkan Cenobitler adlı grotesk varlıklar, Frank'e aradığı haz dolu dünyayı sunarlar, ancak bu dünya Frank'in tahayyül ettiği gibi bir yer değildir. Cenobitlerin dünyası, acı ve hazzın iç içe geçtiği, insan bedenini ve ruhunu parçalayacak düzeyde işkencelerle dolu bir cehennemdir. Onların sunduğu haz, aslında insanın dayanamayacağı türden bir acıdır. Cenobitlerin lideri olan, yüzünde dikenlerle kaplı ikonik bir görünüme sahip Pinhead lakaplı yaratık, Frank'e, buraya adım attığında artık geri dönüş olmadığını söyler. Frank, kısa sürede bu dünyanın çıkmaz bir cehennem olduğunu fark eder. Bedenine yapılan acımasız işkenceler ve ruhunun parçalanması onu tanınmaz bir hale getirir. Böylece Frank, hazzın en uç noktasına ulaşmak adına girdiği bu cehennemvari dünyada kendini sadece acıyla var olan bir varlığa dönüşmüş halde bulur. Aradan zaman geçtikten sonra Frank'in kardeşi Roy ve onun eşi Julia, Frank'in kaybolduğu evi devralır. Roy, Frank'in kaybolmasına dair hiçbir fikre sahip değildir ve evi yalnızca bir miras olarak görmektedir. Ancak Julia, Frank ile geçmişte yaşadığı yasak ilişkiyi hala unutamamıştır. Frank'in karanlık cazibesi Julia üzerinde derin izler bırakmış, bu yasak aşk Julia'nın içinde bastırılmış bir tutku olarak varlığını korumuştur. Evi keşfederken Julia Frank'in hala bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ve yardımına muhtaç olduğunu fark eder. Frank, Julia'ya kendisini geri getirebilmek için bir plan yapar. Cenobitlerin cehenneminden kaçabilmesi için Julia'nın ona kan taşıması gerekmektedir. Julia bu korkunç öneriyi kabul eder. Frank'e olan takıntısı o kadar güçlüdür ki başkalarının hayatını onun için feda etmeyi göze alır. Julia evine masum kurbanları çekmeye başlar ve onları acımasızca öldürerek Frank'i besler. Her öldürdüğü kurbanla Frank insan formuna yeniden kavuşmaya başlar. Ancak bu süreç Julia'yı da derinden değiştirir. İlk başta Frank'e olan aşkı ve tutkusu bu kanlı eylemleri gerçekleştirmesinin nedeni iken zamanla kendisi de bu sadist süreçten haz almaya başlar. Julia bir yandan Frank'e yardım ederken bir yandan da kendi içindeki karanlık tarafı keşfeder ve ona teslim olur. Bu sırada Roy evde olan bitenlerden habersiz eşine ve kardeşine karşı duyduğu masum güveni sürdürmektedir. Fakat olaylar giderek trajik bir hale gelir. Frank, Julia aracılığıyla her geçen gün daha da güçlenip bedenini yeniden kazanırken, Roy'un da bu kanlı plana kurban olarak dahil olacağı bir yola sürüklenir. Julia'nın içinde bulunduğu durum, onu sadist bir yolda ilerletirken, Roy kendini bu korkunç hikayenin ortasında bir ihanet ve acı döngüsünün içinde bulur. Ancak Zenobitler Frank'in kaçmasına izin vermezler. Onlar, acı dolu dünyalarından birisinin kurtulmasını kabullenmeyecek kadar güçlü ve acımasızlardır. Sonunda Cenobitler geri döner ve ihanet eden herkese bedelini ödetmeye kararlıdırlar. Frank'in yeniden kaçış girişimi ve Julia'nın trajik tutkusu, her iki karakterin de korkunç bir sona doğru sürüklenmesine yol açar.